Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir demo oyunumuz var yine. Furniture Assemble Simulator oyunumuzun ismi. Demo oyun biraz basit gibi gözüken bir oyun. Yani grafikleri, görselleri öyle çok böyle ağım şağım değil gibi. Biraz girdim baktım. Ama stres atmalık bir oyun. Tam bizim böyle stres atmayı sevdiğimiz oyunlardan bir tanesi. Mobilya montaj simülasyonu bu. Oyunumuzun ismi. Şöyle görebiliriz Steam sayfasını. Şu anda demosu mevcut. Demosunu indirebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Tam sürüm pek yakında diyor. Ne zaman çıkacağı belli değil. Türkçe arayüzü var. Başlangıç odanda tam bir mutfak seti. Monte et, panelleri yerleştir, bağlantı parçalarını çak ve her parçayı dikkatlice vidala. CR Games'in geliştiricisi ve yayıncısı CR Games'miş. Şöyle görebilirsiniz. Tam böyle bizim stres atmayı sevdiğimiz oyun tarzlarından bir tanesi. Bugün böyle stres simülatör oynuyor olacağız yani. Stres atma simülatörü oynuyor olacağız. Oyun arayüzü de ayarlar menüsü gayet basit. Ses, müzik, grafikler düşük, orta, yüksek diye ayarlıyorsunuz. Bende Türkçe olarak açıldı. Olur da Türkçe açılmazsa sizde buradan Türkçeyi seçebilirsiniz. Yeni oyun deyip direkt oyuna başlangıç yapıyorsunuz. Tamam diyelim. Böyle bir odada başlıyoruz. Ne yazı var, ne bir sağda solda bir HUD ekranı var. Hiçbir şey yok. Telefon çalıyor, gidiyorsunuz telefona basıyorsunuz. Bu. Başka hiçbir şey yok. Camlarda gazete. O odamız burası. Kapı çalıyor ve kargomuz geliyor. Evet. Beni monte et. Üstüne basıyoruz abi. Hop böyle. Yıldızlar var. Yıldızlara göre hareket ediyorsunuz. Şimdi mesela önce neyi kuracaksınız? Onunla başlıyorsunuz. Şuradaki köşeden başlayalım mesela. Neymiş? Şurada yıldız var. WASD ile şöyle sağ sol yapabiliyorsunuz bu arada. Yakınlaştırma, uzaklaştırmayı. Evet, bir panelle başlıyoruz. Hemen şöyle pimlerini takalım. Bu odaya neyin mutfağını kuruyoruz ben anlamadım. Odada yatak var, telefon var. Başka hiçbir şey yok. Buraya mutfak mı kuracağız yani biz şimdi? Bu odaya da mutfak yakışır yani. Bir eksiği o. Bir mutfağı eksik odanın. Onu da kurduk mu tamam. Villa olacak burası. Bir eksik o kalmış yani odada. Ama bu tarz şeyleri severiz. Stres atma. Sürekli direksiyon salla salla nereye kadar. Arada bu tarz oyunlar öyle eğlenceli güzel olabiliyor. Neydi o bizim oynadığımız bir oyun vardı. Deconstruction. Aynen Deconstruction. Yıkım yapıyorduk. Demonte yapıyorduk. Yani eşyaları alıyorduk. Parçalıyorduk. İşimize yarayanları ofise götürüp satıyorduk. Depoya. Yaramayanları kırıp parçalıyorduk. Ama o da bir süre sonra beni sıktı yani açıkçası. Hep aynı şeyleri yapıyoruz çünkü. Bıraktım oyunu. Bunun da demosu muhtemelen bir bölümlük bir oyun olacak diye düşünüyorum. Ne kadar sürecek bilmiyoruz ama. Ama grafikler fena değil bak, tornavida yaklaştırması falan böyle şey, hani tornavidanın görselleri falan böyle yakından falan gayet güzel duruyor. Sadece çevre birazcık düşük çözünürlük. Şu duvarlar muvarlar falan. Tamam. Burada vidalar var. Vidalarımız da kırmızı. Cırt cırt. Tamam.
Gerçek hayatta en sevmediğim şey. Hiç sevmiyorum abi. Tek başına kurmak ayrı dert oluyor çünkü. Dik tutman gerekiyor. Yere koyuyorsun, yamuluyor. Ayağınla destek yapmaya çalışıyorsun. Bir yandan sıkmaya çalışıyor, sıkıştırmaya çalışıyor falan. Hele zaten böyle tornavidayla gerçekten çok zor. Şarjlı matkap, şarjlı tornavida gerekiyor bu tarz işler için. Bazılarının kurulumu çok basit oluyor ama bazıları gerçekten çok zor oluyor. Bu yeni eve taşındığım zaman 4 mü 5 tane mi ne bu tarz dolap kurdum. Tam can çekişmelik yani. Adamı kanser etmelik. Kanter içinde kaldım yani onları kurana kadar. Bazılarını tek kurdum, bazılarını 2 kişi kurduk. Hele mutfağa kurduklarımız vardı 2 tane. 3 kişi kurduk. 3 kişi ancak kurabildik yani. 3 kişi olmadan kuramazsınız abi. Öyle bir sistem yapmışlar. İnternetten de getirttirdiğim için ürünün fiyatı atıyorum 5.000 lira. Burada herhangi birisine gel bunu monte et dediğin zaman bir 5.000 de o istiyor bu. Ürün fiyatına monte etmeyi istedikleri için kendimiz kurduk. Ya basit ama tek başına yapılacak iş değil. Ayaklar. Tamam. Ey yavrum. Ha gayret. Komple bir mutfağı kuracak mıyız acaba? Tamam, son ayak. At yarışı gibi oldu son ayak. Bugün klimacı da gelecek. İnşallah video arasında aramaz beni. Geliyorum diye. Klimanın galiba gaz yani gazı bitti. Soğuk üflemiyor. Bir deneyeyim dedim. Hazır yazda geliyor. Bir sıkıntı varsa en azından ortaya çıksın diye. Çünkü bu iş, klima işini yapanlar, hani monte edenler, bakımını yapanlar, servisler vesaireler yazın çok yoğun oluyorlar. 2-3 hafta sonrasına randevu veriyorlar. O 2-3 haftada ben bu evin içinde yanarım, ölürüm muhtemelen. Kavrulurum yani. Sıcakta. Şimdiden dedim halledeyim. Bir baktım soğuk üflemiyor. Geçen sene de bu problem olmuştu. Yeni eve taşındığım zaman öbür evden gelirken servis söktü, bakımlarını yaptı, getirdi. Bir çalıştırdım, şey yok. Yine soğuk üflemiyor. Servisi aradım, dedim böyle böyle siz dedim bunu kurdunuz ama bu dedim soğuk üflemiyor. Bir gaz problemi var belli ki. Geldiler kontrol ettiler, gaz yok, gaz bastılar. Sonra bütün yaz kullandım, bir sıkıntı yoktu. Kışın zaten klimayı kullanmıyorum. Isıtma olarak kullanmıyorum. Kombi var, doğalgazla ısınıyorum çünkü. Abi yani yine bir açtım, yine soğuk üflemiyor. Ne olacak? Gaz kaçağı olabilir dedi. Bir gelip de bakmamız lazım önce. Borularda bir gaz kaçağı varsa ona göre bir şey yapılacak yani. Hani boruda bir çatlak, delik vesaire gibi bir şey varsa kaynak yapılacak. Bakır kaynak yapılıyormuş sanırım. Nikel ya da bakır. Nikel kısa ömürlü oluyor dedi. Bakır kaynak dedi. Borular bakır olduğu için dedi. Uzun ömürlü olur dedi. Gelip dedi tespit edelim önce. Ondan sonra bakarız dedi. Bakalım bugün onları bekliyorum ama kaçta gelecekler? 5'ten sonra geleceğiz dediler ama 5'ten sonra kaçta?
Bu da tamam. Hadi bakalım. Bunun aynısından bir tane daha mı kuracağız şimdi? Bu çekmece olabilir mi? Ray takıyoruz çünkü. Muhtemelen çekmece bölümü. Çekmecenin bir tarafı. Atıyorum sol. Bir de bunun aynısını sağını yapacağız muhtemelen. Oh, çart çurt. Bir tane daha. Evet, 3 tane çekmece olacak. Bunu anladık. Tamam. Ana ben bunu sehpa sanmıştım. Televizyonmuş ya la bu. Tüplü televizyon. Hangi yılda yaşıyoruz lan? Hani bir de öyle son zamanların tüplü televizyonu da değil. Bayağı 1970. 1980 yani. Ne kadar uzak mesafede sıkarsa ses de ona göre geliyor yalnız. Onu iyi ayarlamışlar. Bak şimdi yakından sıkalım mesela bunu. Bak. Evet. Diğer raylar dediğim gibi. Son ray. Sonra bir de çekmeceleri yapacağız tabii ki. Bunun 3 tane çekmece montesini yapacağız. O da tamam. Evet, çivilerini çakalım. Şu ince çivileri çakmayı hiç sevmiyorum. Sürekli ya parmağımı vuruyorum ya da çivi yamuluyor. Çok ince çünkü bu çiviler. Kalın olursa da tahtayı parçalıyor.
Ayaklar mı? Evet. Yine 4 tane ayak. Her biri 4 vida. Oyun muhtemelen tam sürüm çıktığı zaman bunların geliştirmeleri olacaktır. İşte şarjlı tornavidaya geçiş gibisinden. İşte çekiç biraz daha gelişmiş olur. Bir vuruşta çakar mesela çiviyi gibi. Muhtemelen o tarz geliştirmeler olacaktır tam sürümde. Şu an demoda olduğumuz için sanmıyorum onların olacağını da. Zaten muhtemelen 3-4 tane dolap kurdu. Gerçi üst. Kaçtı? Altta 4, üstte 4. 8 taneydi galiba. Biz bunu tek videoda bitiremeyebiliriz. Allah'tan oyunda kayıt var. Belki arka arkaya 2 video yapabilirim. Hemen bu videonun arkasına devam videosunu direkt paylaşabilirim yani. Çünkü uzun sürer. Baksana abi, daha ikincinin şeyiniz, daha çekmeceleri falan var bu işin. Şimdi çekmecelere geçecek. Bak. Hop. Aynen bak. Hayırlı işler. İşte mesela çekici geliştireceksin. Bir vuruşta çakacak gibi. Bu tarz şeyler olacaktır tam sürümde. Evet, karşı rayı. 2, 4, 6 tane böyle ray takacağız. Ne oluyor oğlum, dışarıda konvoy mu var? Ne var? Evet, altına çivileri çakacağız tabii ki. Kulp var muhtemelen şurada. Ha, kulptaymış, şeymiş, ön bölüm. Bir de bunun kesin tutma şeyleri olacak. Kulp bölümü olacak. Bir de altına vida şeyler olacak. Aynen bak. Bu var. Çevir yavrum. Aynen. Bak dediğim gibi. Allah'tan basılı tutunca oluyor. Bir kere basıyorsunuz, çekici oraya getiriyor. Sonra basılı tuttuğunuz zaman arka arkaya vurup şey yapıyor. Her vuruşa bir basma olsa şöyle adamı delilendirir. İşte onu düşünmüşler yaparken. Şimdi bu çekmeceden 3 tane kuracağız, düşünün yani. Bu bir. Bunu gönderdik. Bir tane daha.
Dediğim gibi biz bunu 2 video yaparız abi. Arka arkaya da paylaşabilirim direkt, birinci bölüm, ikinci bölüm diye. Baksana, daha şurada 2 parçası daha olacak. Daha çekmeceleri yapıyoruz. Ona rağmen 20 dakika oldu video. Uzun süreçli işler. O bizim Deconstruction Simülatör'de de öyle oluyordu. Bazen bir tane evi 2 videoya bölebiliyorduk yani. Bir iki evi öyle yapmıştık. Ki onda da ben genelde çok bir şey yapmıyordum. Hani her malzemeyi de sökeyim de götüreyim de değerlendireyim değil. Bildiğin yıkıyordum, geçiyordum komple. Yıkmamıza rağmen yani 45 dakika 50 dakika sürüyordu videolar. Vidalar niye kırmızı? Kırmızı vida mı olur ya? Belki, yani belki de oluyordur. Ben pek kırmızı vida görmedim açıkçası yani. Daha doğrusu hiç görmedim desem yeridir. Siyahını gördük. Normal metal rengini gördük ama. Evet. Çeviriyorum. Çevir. Bir çekmecemiz daha var. Sabır. Sabır. Hadi güle güle sen de. Evet, son çekmece. Baksana, 2 bölüm burada, 4 bölüm burada. Belki bazıları daha basit kurulumludur, bilmiyorum da bu çekmeceliler özellikle çok çetrefilli yani. Yani bundan 2 tane yaparsın bunu yapana kadar. Belki 3 tane yani.
Bazı vidalar da uzun. Bu da tamam. Önce ön tarafını takalım. Kulp. Tutamaç. Sap. Artık ne derseniz ismine. Evet, bu çekmece de tamam. Bunun üstü niye boş? Şimdi burası lavabo olmaz. Neden olmaz? Lavabo zaten aşağı doğru çökmeli oluyor. Lavabo çekmecenin içine oturur. Bu lavabonun gideri var, bilmem nesi var, cardı var, curdu var. Burası acaba niye boş? Eğer lavabo için yaptılarsa saçma olur. Bunu güncellemeyle bence sonradan düzeltirler diye düşünüyorum. Bakalım şimdi hangi bölümü kuruyoruz? Yine şöyle kapaklı olabilir diye düşünüyorum. Oyundan garip garip sesler geliyor. Sanki aşağıda birisi Ramazan davulu çalıyor gibi. Alt katta bir şeyler oluyor. Sanki çocuk sesleri falan da geliyor. Evet, yine kapaklı bir dolap muhtemelen bu da. Biraz farklı bir şey olacak yalnız bu. En baştaki gibi değil. Bu başka bir şey olacak. Tamam. Bunun bir tarafı kapaklı olacak, bir tarafı çekmeceli mi olacak? Gerçi mutfakta öyle sadece bir bölüm çekmece
çekmece bölümü oluyor. Çok ekstra bir fantazi değilse yani. Daha benim yeni dişiyle Rıfkı alışamadılar birbirlerine. Rıfkı hala bir istememezlik oluyor. Arada bir kızı şöyle bir ısırmaya çalışıyor. Dürtüklüyor falan böyle. Kız onun yanına gitmeye çalışıyor. Yalnız bu sefer şöyle bir sıkıntımız var. Rıfkı bağırıyor. Kız da bağırıyor abi. Bu sefer kız sesli. Ben en başta bir sessiz sakin gibi gördüm ama bugün bayağı evde piyano çalıyorum. Rıfkı müziğe eşlik ediyor zaten. Normal şartlarda da böyle ben bir şeyler müzikle ilgilenirken o da sürekli ötüyor. Kız da ötüyor bu sefer. Yandık yani. Ses birken iki oldu. Tamam, ne kaldı? Bol miktar çivi çakma kaldı. Ama daha bunun ön tarafı var ya. Çünkü menteşe şeyi takmadık mı biz oraya? Menteşeler için metal bölümünü takmadık mı? Öyle bir şey taktık. Bir ön kapak olacak bence de. Nasıl bir ön kapak olacak onu gözümde canlandıramadım. Şimdi göreceğiz yapınca. Bak daha 3. dolaptayız. 33 dakika video. Gerçekten uzun sürüyor ha. Yani can sıkıntısına demoyu indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Boş vaktiniz, can sıkıntınız varsa böyle. İndirin, stres atın. Sesleri de güzel. Hemen hemen her sistemde çalışacak bir oyun. Tamam, yine menteşe. Ha, alt üst kapak ayrı olacak. Gerçi 2 tane menteşe taktık ya. Üst tarafı ne olacak bunun? Garip garip çocuk sesleri geliyor oyundan. Belli ki bir apartmanın içindeyiz. Apartmandan geliyor gibi. Bunu da gönderdik. Şimdi üstte ne olacak bakalım.
Biz ısrarla menteşe taktık mı ya? Burada hiç menteşe yok. Allah Allah, dur bakalım. Bir dakika ya, biz ne yapıyoruz abi? Burasını değil, biz burayı mı yaptırıyor bize? Ben şuraya tıklamadım mı? Dur bakayım, iptal edebiliyoruz mu? Ediyoruz. Ama buna başladığımız için buna devam ettiriyor. Ya da bu bölüm belki de böyle kalacak. Boş kalacak. Şey olabilir belki. Fırın yeri gibi. Boş bıraktırmış olabilir. Bize muhtemelen dördüncüyü yaptırıyor. Şurayı yaptırıyor şu anda. Bakalım bu buradakinin aynısı mı, farklı mı? Gerçi bu kadar küçük yer fırın olmaz. Muhtemelen şu an biz fırın bölümünü yapıyormuşuz gibi hissediyorum. Yatağımız da çok orijinal yalnız ha. Okey. Buralarda da menteşe yaptık. Burası çift kapak mı olacak acaba? 4 tane menteşe çaktığımıza göre muhtemelen çift kapak olacak. Ay içim işte. Okey to.
Neyi kaldı? Bak şurada bir şey var. Bu ne abi? Ha, tezgah. Hop, üstte. Tamam. Bunlar muhtemelen kapakları. Evet. Lan tornavidanın içine girdik. Şöyle çaprazdan yapalım. İçine girmeyelim tornavidanın. Komik oldu. Aynen, çift kapak. Okey. Tamam. Alt bölüm tamam abi. Alt bölüm bu kadar. 4 tane de üste kuracağız. Üsttekiler de muhtemelen işte bardaklık tarzında olacağı için böyle cam mekanlı bir kapaklı sistemdir diye düşünüyorum. Şöyle 4 bölümde üst tarafa kuracağız ama bunu ikinci video yapalım abi. Bak 43 dakika olmuş sadece şu 4 tanesini yapmamız. Abi de buraya kuracağız. Bir hani 45 dakika, bir 45 dakikada bu olsa 1,5 saat sürer. Dediğim gibi yani belki arka arkaya da yayınlayabilirim işte. Salı günü bunu yayınladık diye diyelim. Yani salı günü yayınlayacağım bir aksilik olmazsa. Salı günü yayınladık. Çarşambaya da hemen ikinci bölümü çekip yayınlayabilirim. Yani böyle bir sistem yapabiliriz. Kayıt ilerlememizi otomatik olarak kaydedilir. Ha, süper, tamam. Otomatik olarak kayıt oluyormuş. Evet arkadaşlar, oyunumuz bu şekilde. Steam'de demosu mevcut. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. İkinci bölümünü çekeceğiz. Böyle yarım bırakmayacağım. Aa bak, bitmiş hali şu mu? Ama burada 3 gösteriyor. Dur bakayım. Burada 4 yıldız var. Ha, belki daha şunu takmamıştır. Çünkü burayı ya benim mantığımda yapmamış yani. Bitmiş halini gösteriyor mu ki? Yok, göstermiyor. Bitmiş hali yok. Tamam, bunları da artık bir sonraki bölüme yaparız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.